Herkese merhabalar. Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan denenmiş tam tutan tarifimle yumuşacık bir limonlu kek tarifi hazırladım. Muhteşem görüntüsüyle, lezzetiyle, mis kokulu limonlu kek tarifimi kesinlikle denemenizi öneriyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Tarifimin malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum ve tarifimizin yapımına geçiyorum. Öncelikle kek için kullanacağımız malzemeleri hazırlıyorum ve yarım saat oda ısısında bekletiyorum. Ben kekimiz için yuvarlak kalıp kullanıyorum. Kullanacağımız kalıbı bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı veya margarini bir fırça yardımıyla kalıbın her yerine sürüyorum. Ardından bir yemek kaşığı un serpiyorum. Bu şekilde kalıbın her yerini unluyorum. Fazla olan unu kalıbı ters çevirip birkaç kez vuralım. Fazlalık unlar kalmasın. Daha sonra kalıbın soğuk olması için mutlaka buzdolabına koyalım. Kekin kalıptan kolay çıkması için kesinlikle bu işlemi yapalım. Ardından toz malzemeleri eleyip hazırlıyorum. Bunun için 2,5 su bardağı un, 1 çay bardağından 1 parmak az nişasta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyorum. Derin bir kabın içerisine eliyorum. Toz malzemeyi de hazırladım ve bir kenarda bekletiyorum. Şimdi kek harcımızın yapımına geçiyoruz. Oda ısısında 4 tane büyük boy yumurtanın sarılarını ve beyazlarını ayrı kaplarda çırpmak için ayırdım. Önce yumurta beyazlarına bir fiske tuz atıyorum. Mikserle çırpmaya başlıyorum. Yumurta beyazı köpürmeye başlayınca yarım su bardağı toz şekeri çırparken yavaş yavaş ekliyorum. Ortalama 3 veya 4 dakika mikserin yüksek devrinde yumurta beyazı katılaşana kadar çırpıyorum. Ve katılaşıp bu kıvama gelince mikseri kapatıyorum. Çırptığımız yumurta beyazını görüyorsunuz. Çeviriyoruz. Kesinlikle akmıyor gördüğünüz gibi. Çırptığımız yumurta beyazlarını da bir kenarda bekletiyoruz. Yumurta sarılarını çırpmaya geçiyorum. 4 tane yumurta sarısını derin bir kabın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip mikserle rengi açılana kadar mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. Sonra 2 yemek kaşığı hafif sıcak suyu çırparken yavaş yavaş ekliyorum. Yumurta sarılarını da yaklaşık 3-4 dakika çırptım. Şimdi içerisine 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 tane limon kabuğu rendesi, 1 tane taze sıkmış olduğum limon suyuna yarım çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırıyorum. Karbonatın aktifleşmesini sağlıyoruz. Ve karbonat limon suyunu ilave ediyorum. Mikserle 10-15 saniye çırpıyorum. Sonra eleyip hazırladığım toz karışımı ilave ediyorum. Tekrar yaklaşık 1 dakika gibi un karışana kadar çırpıyorum. Sonra mikseri kapatıyorum. Mikserle işimiz bitti. Bir spatula yardımıyla kenardaki unları harcın içerisine alıyorum. Ardından çırptığımız yumurta beyazını birkaç aşamada ekliyoruz. Yavaş yavaş alttan üste doğru karıştırıyorum. Yumurta beyazlarını söndürmeden harcımızı homojen kıvama getiriyoruz. Kek harcımızın kıvamı tahin kıvamında, çok akışkan olmayacak, bu kıvamda olacak. Buzdolabına koyduğum kalıbı çıkarıyorum ve kalıba kek harcımızı aktarıyorum. Kalıbımıza kek harcımızı aktardık. Hava kabarcıklarının çıkması için
Zemine bu şekilde birkaç kez vuruyorum. Benim kalıbın orta kısmı alçak, kabarınca taşmasını önlemek için ortasına yağlı kağıdı bu şekilde koydum. Kekimizi pişirmek için hazır. Kalıbı tepsinin içerisine aldım. Önceden ısınan 180 derece alt ve üst ayar fırının ortanın bir alt rafına veriyorum. Tabanında yanma olmaması için kalıbı tel yerine tepsi içerisinde veriyorum. Benim fırında bu şekilde güzel kabarıp güzel pişiyor. İlk 35 dakika fırın kapağını açmayalım. Kabarmış olan kekte sönme olmasın. Kürdan testi yaparak içinin piştiğinden emin olunca fırından çıkarıyorum. Kekimiz 50 dakikada içini çekerek yanmadan pişti. Pişirme süresi her fırına göre değişkenlik gösterebilir. Buna dikkat edelim. Ortalama 40-50 dakika arası kontrollü pişirelim. İlk sıcağının geçmesi için bir tahtanın üzerine alıyorum. Görmeniz için tekrar kürdanı batırdım. Gördüğünüz gibi temiz çıktı. Ortasında yağlı kağıdı çıkardım. Yaklaşık 5 dakika bekletiyorum. Bu sayede kek kalıptan ayrılıyor. Kekimizi tekrar telin üzerine ters çeviriyorum. Kalıptan kolayca kekimiz çıktı. Tamamen soğuyana kadar 1 saat bekletiyorum. Soğuduktan sonra servis tabağına alıyorum. Mis kokulu limonlu sünger kekimiz yemek için hazır. Kekimizin iç dokusunu da görmeniz için dilimliyorum. Mis gibi kokusuyla, pamuk gibi dokusuyla yerken aşırı lezzetli limonlu kekimiz hemen bayatlamıyor. Keki isterseniz soğuduktan sonra streçleyip dondurucuya kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman birkaç saat öncesinden çıkarın. Dar zamanlar için büyük kolaylık olur. Servis ederken arzuya göre üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz veya benmari usulü eritilmiş beyaz çikolata da gezdirebilirsiniz. Ya da limon suyu ve pudra şekeri ile hazırlanan sosla servis edebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Kekimizin dokusunu da görüyorsunuz. Yiyen herkesin çok beğendiği limonlu kek tarifimi kesinlikle denemenizi öneriyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.